8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş Sizleri geldiniz sormalı. hocam. Bizler Merhabalar. deyiz, çok sağ olun. Enerjiniz için teşekkür ederim. Ay, çok büyük bir enerji teşekkürler. var. Çok Evet. sağ olun. Evet. Sizler geldiğinde daha da enerjik oluyoruz. Sağ olun. Çünkü o kadar güzel bilgiler veriyorsunuz ki Teşekkür seyircilerimize. Çok fazla kişiye derman oluyorsunuz bence. Sayenizde, Çok vesilenizle. sağ olun. Tüp bebek tedavisi günümüzde tabii çok revaçta. Ben hani gençliğimi, çocukluğumu hatırlarım. O dönemde hani tüp bebek yoktu zaten de hamile olmayan insan da yoktu. Yani hemen herkes hamile olurdu. Böyle ara sıra işte 100 kişiden belki bir tanesi, iki tanesi, Evet. bunların çocuğu olmuyormuş derdik. Ama Evet. şimdi günümüzde maalesef artık yaşam şartları, standartlar, belki kimyasal maddeler ne derseniz Tabii. ki bu siz daha iyi biliyorsunuz Sağ olun. konunun uzmanı olarak. Bu tip problem olan çok kişiyle karşılaşıyoruz. Neredeyse herhalde 3-4 çiftten bir tanesi muhakkak sizlere uğramak zorunda kalıyor. Hepsine belki tüp bebek yapmıyorsunuz ama bir kısmını destek oluyorsunuz, bir kısmını ilaçlarla, bir kısmını tüp bebek tedavisiyle yapıyorsunuz. Tüp bebek tedavisinde sperm sayısının ve hareketinin normal olması yeterli midir diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Bir çifti değerlendirirken erkek için en önemli tetkik spermiyogram testi, semen analizi. Evet. 3 günlük bir cinsel periz sonrası çok basit bir şekilde bir laboratuvarda bir kabın içerisine ejekülasyonunu aldığımızda bunu birkaç parametre açısından inceliyoruz. Öncelikle sayısına bakıyoruz. Bir millette de 15 milyon ve üzeri sperm olması bizim için şu an yeterli gözüküyor. Gebelik için elverişli gözüküyor. Bir de bunun en az %40'ının hareketli olmasını bekliyoruz. Tüm spermlerin hareketli olması zaten çok çok zor bir durum. Üçüncüsü de şekil olarak bu spermlerin belli bir oranda normal ve anormallerini ayrıştırdığımızda belli oranda normal sayıda sperm görmemiz gerekiyor. Bu üçü normalse erkek için çok ciddi bir problem yok demektir ve hemen kadınla ilgili testlere başlıyoruz. Ancak özellikle zor hasta grubunda bugüne kadar 3 defa, 5 defa sperm tahlili yaptırıp siz normalsiniz, hiç problem yok dediğimiz hastalarda anlayamadığımız negatif sonuçlarla karşılaşırsak o zaman ileri sperm testlerine dönüp bakmak gerekiyor. İleri sperm testleri bu rutin basit dediğimiz testlerden biraz daha farklı. Bazen genetiğin de işin içine girdiği özel testler. Bunlarda görüyoruz ki spermin örneğin DNA hasarı yüksek çıkıyor. Yani bir spermde biz en az %10 ve 6 DNA hasarı normal kabul ediyoruz. %100'ün hepsinin normal olması zaten beklemiyoruz. Ancak 4-5 denemesi olan bir çiftte %40, %50 DNA hasarlı sperm görüyoruz. Dönüp erkeğin genetiğine, DNA'sına bakıyoruz. Erkek genetik olarak çok normal. Ancak sperm üretiminde demek ki bir hasar var. Çünkü spermin üretilmesiyle dışarı çıkması arasında 70 gün gibi bir fark var. Ve muhtemelen o hasarı yumurtalıklardaki o seyri sırasında aldığını düşünüyoruz ve tabii ki sigara kullanımından, alkol kullanımından, kimyasal maruziyetinden, yaptığı işten. Çünkü kimi işler bizim için çok mimlidir. Örneğin sıcakta çalışan bir fırında çalıştı. Boya, tiner gibi uçucu maddelerle çok haşır neşir olan bir meslek grubu. Yine argon kaynağı çok sıkıntılı bizim için. Bunları hemen sorguladığımızda bir ipucu yakalama şansımız oluyor. Bundan tabii ki bazı tedavileri yapıyoruz. Örneğin bir 3 ay, en az 3 ay süren antioksidan tedavilerle başlıyoruz ve bir takım hormon takviyeleri yapabiliyoruz. Bunlarla da yol alamadıysak o zaman bu hasta grubunda mikrotese dediğimiz artık kaynağından yani çıkar çıkmaz spermin ilk üretildiği tübül dediğimiz o küçük yapıların içerisinden canlı sperm bularak yolumuza devam edebiliyoruz. Peki hocam, azospermi tanısı alan hastalarda başarı oranınız nedir? Azospermi tamamen sıfır sayıda spermi olan, hiç spermi olmayan ki o ifadelerde biraz insanları çok dikkatli ve seçici kullanmaya çalışıyoruz. Yani menisinde boşaldığı zaman gelen sıvı olduğu için kendisinin aslında böyle bir şüphesi olmuyor genelde erkeklerin. Ancak sadece sıvı boşalmış oluyor ve içerisinde herhangi bir sperm hücresi göremiyoruz. Bunu mutlaka teyit etmek gerekiyor. Yani bir kere sıfır çıkması, azospermi tanısı alması bizim için yeterli değil. 2 gün daha periz süresini uzatarak, normalde 3-4 günlük olan perizi 5-6 güne çıkartarak tekrar bir sperm tahlili alıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Pellet dediğimiz yani o bize tüp içinde gelen spermi santrifüj cihazında çok hızlı bir şekilde çevirerek birkaç dakika içerisinde dibe doğru bir çökmesini bekliyoruz ve orada bazen tek tük sperm yakalayabiliyoruz ki bu müthiş bir şey. O tek tük spermden biz tüp bebekte başarı elde edebiliriz. Ancak o pellet dediğimiz çökeltide de herhangi bir sperme rastlamadıysak
tek yol mikrotese dediğimiz yumurtalıktan ameliyat. Peki bu mikrotese ameliyatında sperm her zaman elde edilebilir mi? Bazı öngörümüze yardımcı olacak testlerimiz var. Tabii ki elimiz kolumuz o kadar bağlı değil ancak bazen yanılttığı da oluyor. Yani çok düşük oran verdiğimiz hastada bazen sperm bulabiliyoruz. Bazen inşallah bulma ihtimalimiz yüksek diyoruz ama sperm çıkmayabiliyor. Bunu ilk denemede anlama şansı maalesef ki yok. Ancak deneme yapmış bir hasta bizde de yapsa dışarıda da yapsa mutlaka ve mutlaka patoloji raporu istiyoruz. Yani ben daha önce deneme genelde böyle geliyor hastalar. Ben 2 defa tese oldum, 1 defa tese oldum, mikrotese oldum. Ancak sperm bulunamadı. Biz tedaviye başlamadan önce mutlaka patoloji raporunu inceliyoruz. 1. Patoloji raporunda patologlar tabii bizden daha detaylı bakabiliyor. O an laboratuvar ortamından daha farklı bir şekilde bakıyorlar. Orada sperm öncül hücreleri gözükürse bir sonraki adımda biz o hastayı bir kere bekletiyoruz. Belli bir süre hormon ve bazı takviyelerle sperm üretimini artırmaya yönelik en azından birkaç sperm bulacak şekilde bir fayda sağlaması için ön tedavi alıyoruz. Ondan sonra mikrotesiyi aldığımızda bazen sperm bulabiliyoruz. Peki gerçekten yoksa hocam önceden bunu dediğimiz ya kadınlarda biz bunu önceden teşhis ediyoruz ve ona doğru yolu ileride yapabileceğini gösteriyoruz. Evet. Aynısı erkekler içerisinde de olabilir mi? Yani spermi dondurulabilir mi daha önceden? Aynı şekilde sizin mesela işlem için doğrulanabilmesi için. Belki işte bu tür programlar bize çok faydası oluyor. Biz mesela azospermi bir hasta olduğu zaman hemen soruyoruz. Erkek kardeşiniz varsa diyoruz, müsait bir zaman gelsin. Genetiklik var diyorsunuz o zaman bu konuda da. Bazen %15 ile 20 arasında genetik çıkıyor. Baktırmak en güzeli. Baktırmak en güzeli. Genetiği normal olsa da bozukluk çıkabilir. O yüzden erkek kardeş, şimdi genetikle kalıtsal ayırmak lazım. Yani kardeşle varsa diğer kardeşe çıkma ihtimali bu kalıtsal bir durumdur ama iki kardeşin biri çok sağlamken biri bozuk çıkabilir. Bu genetik bir problemdir. Sadece o bireyi etkilemiştir. Ama yine de biz kardeşlerin kontrolünü sağlıyoruz bir şekliyle. Onu bilgilendirmek ve önden ne yapabiliriz? Spermi dondurabiliriz. Örneğin. Evet, bu örnek Aynen güzel öyle. olabilir hocam. Mesela abisinde böyle bir problem olan bir erkek kardeş çağırdığımızda çok az sperm gördüysek daha yaşa genç olduğu için hemen sperm dondurabiliriz. 10 yıl sonra kullanabilir, 8 yıl sonra kullanabilir, bunu saklayabilir. Bu müthiş bir avantaj olacak çünkü Aynen. 30 yaşına geldiğinde belki 30 yaşında evlenecek ve spermi sıfır olabilecek. Kesinlikle. Ya da çok geç evlenmek isteyen ya da çok geç çocuk sahibi olmak isteyen Aynen. bir kişi için de bu çok güzel örnek olabilir hocam. Kesinlikle. Şu an çocuk düşünmüyoruz dese bile. Düşünmüyorum. 10 yıl sonra düşünüyorum ama 10 yıl sonra belki yeterli spermim olmayacaktır. Kadın Sağlığımla içinde, erkek kaynaklı içinde. falan. Evet. Biz aslında buna ne diyoruz? Üreme sağlığı check-up'ı. Nasıl ben tansiyonumu ölçüyorsam, bir kalp grafisi çektiriyorsam, sonuçta evlenmekten amaç tabii ki bir çocuk sahibi olmak. Ama şu an değil. O zaman ne yapabiliriz? Üreme tıbbıyla ilgilenen bir hekimle görüşüp, ya biz şu an çocuğu erteledik ama bizde bir sorun var mı? Bununla ilgili birkaç testimiz var, 3 tane ana testimiz var. Bunlar yapıldığı zaman kan ve film testleri, bunlar çok basit testler, günübirlik çözülebilecek şeyler. En azından emniyette olduğunu bilirse, birkaç yılda bir de yine görüşerek bunu erteleyebilir. Ancak adeti düzenli, hiçbir problemi olmayan, her şey normal, rutin gözüken hastalarda bile biz çok sınırda menopoza yakın olduğunu fark ediyoruz 30'lu yaşlarda bile. Evet. O zaman şunu diyebiliriz, bakın çocuk düşünmemek tabii ki bir özgürlük ve tercih meselesi. Ancak sizin kısa vade, orta vadede bir sorun yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Sizin biz embriyonunuzu dondurabiliriz ama transfer yapmayız. Veya sperminizde çok ciddi problem var. Ön bir tedaviye girin. Düzelmiyorsa dondurup saklayabiliriz. Bununla ilgili çok güzel bakanlığın yaptığı yeni yönetmelikler bunları çok rahatlattı. Eskiden biraz sıkıntılar vardı 4-5 yıl öncesine kadar. Ama son 4-5 yıldır bununla ilgili çok güzel algoritmalar oturdu. Bizler bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bir aile hekimi bile olsa ki onlarla da ilgili böyle eğitim çalışmaları yapıyoruz. Çünkü bazen çok basit bir şeyle ortaya çıkıyor ve hemen bir kadın doğumcuya ya da tüp bebekle ilgilenen bir hekime başvurun cümlesi pek çok şeyi kurtarabiliyor. Her hastalıkta olduğu gibi Fatih Hocam, burada da erken teşhis Tabii, en hayat önemlisi kurtarıyor. aslında Gerçekten dediğiniz gibi. Şimdi erkek faktörü dediğimiz zaman aslında bu tüp bebek tedavisi gören çiftlerde %50 kadınsa %50 de erkek diyebilir miyiz ortalama olarak? Şöyle sınıflıyoruz, çok güzel söylediniz. %35-40 civarı kadın diyorsak %35-40 erkek diyoruz, %20 de ortak. Hem kadın hem erkek. Bir de öyle hasta grubu var. Hem kadında hem erkekte problem olabiliyor. Ama baktığımızda 50-50 gibi aslında. Peki erkek faktörü olan tüp bebek tedavisi gören bir erkek için ön hazırlıklarda neler yapıyorsunuz, neler yapılmalı? En başta sperm tahlili.
Sperm. Bu çok önemli. Hormonal bir düzene bakılabilir. Cinsel hayat sorgulanabilir. Örneğin 3 yıllık evliyim, çocuğum olmuyor diyen bir çifti biraz sorguladığımızda eşim diyor 5 gün İstanbul'da, 25 gün dışarıda, Ankara'da. Denk Hangi gelmiş arada olsun. tutacak? Yani denk gelmeyebilir. Çünkü yumurtlama dönemine denk Evet. gelmeyebilir dediğiniz gibi. Ya da erken boşalma veya ereksiyon problemi, bunları çok kolay da dile getiremeyebiliyorlar. Böyle belli bir güveni kazanınca hasta bunları açıklayabiliyor. Onları böyle irdeliyoruz, cımbızla çekiyoruz, konuşmalar arasından onları yakalamaya çalışıyoruz. Onun haricinde beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol ve son zamanlarda hiç azımsanmayacak derecede uyuşturucu madde bile, hani çok güvenirse hasta bunları ufacık bize söyleyiveriyor. Hani bunlar çok ciddi etkiliyor bizim sperm fonksiyonunu. Baktığımızda sayısı normal olsa da fonksiyon yapamıyor. O yüzden ileri sperm testleri dediğimiz, ileri sperm teknikleri dediğimiz konulara bazen başvurabiliyoruz. Hocam aslında şöyle diyelim Fatih Hocam ve Nurettin Hocam. Kadın erkek demeden artık günümüzdeki teknolojilerin nereye vardığını görmeksizin, erkeklerimizin de çekinmeden, kadınlarımızın da çekinmeden ilk önce sizler gibi doktorlarımıza başvurup check-up yaptırdıktan sonra hem evliliklerinde hem de çocuk istemelerinde çok daha başarılı ilerleyeceğimize inanıyorum açıkçası. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler her şey için. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, kadın hastalıkları ve doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin bugün bize erkek faktörü olan tüp bebek tedavisiyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor.